Herkese merhaba. Bugün eğitim serimizin üçüncüsü olan destek, direnç ve trendlerle devam edeceğiz. Bana göre borsanın grafiğin yani bütün borsanın grafiğin en temel taşı destek, direnç ve trendlerdir. Bunlara her zaman sadık kalmalıyız arkadaşlar. Bir kere herkes kendine en başta şu soruyu sormalı. Daha önce defalarca sormuştur. Yani sürekli en tepeden alıp en dipten satmışsınızdır. Fiyatın tam yükseleceği sandığınız anda neden çakıldığını hiç anlamamışsınızdır. Aslında cevap çok basit arkadaşlar. Balıkların nerede beklediğini görmüyorsunuz. Ya bugün size bir abi kardeş daha önce bundan defalarca canı yanmış, defalarca bu sistemden para kazanmış bir kardeşinizin gözüyle anlatacağım hepsini size. Ya bu videodan sonra artık rastgele işlem açmayı bırakıp hani profesyonellerin bu oyun alanına nasıl girdiğini, nasıl işlemler yaptığını size anlatacağım. Şimdi öncelikle şunu bilin, piyasa rastgele hareket etmez. Yani piyasanın bir hafızası vardır. Bir trader için de fiyatın geçmişteki takıldığı o noktalar çok önemlidir. Onları çok iyi analiz etmeniz lazım. Çoğu kişi grafiğe baktığında karmaşa görür. Ben size bugün bu karmaşanın içindeki çelik zırhları ve cam tavanları nasıl bulacağınızı, destek ve dirençleri, trendleri nasıl çizeceğinizi hepsini tek tek anlatacağım. Yani şöyle düşünün, karanlıkta araba kullanmaya benzer arkadaşlar bu sistemi bilmemek. Şimdi ben size elinize feneri vereceğim. Siz o fenerin ışığında önünüzü görüp daha sakin, daha sabit, daha güvenli işlemlerinizi açabileceksiniz. Şimdi bu iş şey değil arkadaşlar. Yani buradan sağdan sola, ortadan aşağı, alttan yukarıya çizgi çekmeye benzemez. Bunun bir mantığa oturtamıyorsanız yaptığınızın hiçbir anlamı yok ki siz zaten belki hayatınızın belli döneminde o çizgileri çekmişsinizdir bilmediğiniz için. O çizgiler çalışacağını düşünmemişsinizdir, çalışmamıştır ve sizin bütün özgüveniniz alt üst olmuştur. Şimdi altın paritesinde analizimi yapacağız. Stratejimizi kuracağız ve hedeflerimizden asla ve asla şaşmayacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle destek fiyatın belli bir noktaya kadar gelip alıcıların, yoğun alıcıların satıcılardan daha fazla olduğu alanlardır. Yani bu aralarda e, artık ayılar daha azdır, boğalar daha çoktur. Yani alıcı satıcı dengesi değişmiştir. Buralar çok önemlidir. Bir yerin destek olarak görebilmesi için bakın en az 2 ya da 3 temas olması lazım. Yani şu değil. Yani şöyle diyemezsiniz. İşte 5241 destektir, dirençtir ya da ne bileyim işte diyemezsiniz ki şurası 4665 destektir, dirençtir. Bunu bir mantığa oturtmanız lazım. Yani her aşağı attığı fitil destek değildir, her yukarı attığı fitil direnç değildir. Öncelikle bunu kafanızda oturtmalısınız. Şimdi altın analizinde destekleri bulalım. Ve bunları daha sonra size ilk videoma dönerseniz orada ben Fibonacci'yi anlatmıştım. Fibonacci kurallarına uyuyor mu? Fibonacci sayılarıyla eşleşiyor mu? Onlara bakalım. Örneğin şu anda altın grafiğinde 4 saate alalım bunu. Kısa zaman diliminde de göstereceğim. Kısa zaman dilimindeki mantık biraz daha aynı ama biraz daha farklı çalışıyor. Şimdi öncelikle bakın şu bölge. Bu all time high'a gitmeden önce bakın burada oyalanmış 5115 seviyelerinde. Tamam. Şimdi şuraya çizgimizi koyalım. Gelmiş 1, 2, 3, 4 geçememiş aşağı vurmuş sonra aldığı güçle yukarı çıkmış. Sonra ne yapmış? Sonra gelmiş 5600 seviyelerinden çakılmış. Burada destek görmüş arkadaşlar bakın. Şu kısımda destek görmüş. Burada alıcılar burayı destek olarak belirlemiş. Biz artık buraya tamamdır. Burada destek diyebiliriz. Ne yapmış? Burada gitmiş. Alıcılar baskın olmuş. Sonra tekrardan bir yukarı ama ondan sonra satıcılar o kadar baskınmış ki fiyatı 4400 seviyelerine kadar çekmişler. Yani burada destek artık kırılmış. Şimdi destekti hani buradan aldık falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Desteklerde, dirençlerde kırılmak için vardır. Yani burası destek. Sen şimdi buradan işlemini açacaksın.
Ha, bu kırıp gidebilir. Stop bu sebepten var zaten. Burada alacaksın, stopunu buraya koyacaksın. Şimdi sen destekten alma, dirençten satma. Öyle bir şey var mı? İlla belli olandır, riskinizi alacaksınız. Bunu yapacak hiçbir şey yok. Bakın burada da aynı şekilde. Gelmiş, kırmış şu bölümde, aşağı inmiş. Sonra reteste gelmiş bakın. Üstüne de atmış, bir likit almış. Oradan geçmiş olsun aşağı kadar gelmiş. Bakın sonraki fiyat hareketini analiz edelim. Şimdi fiyat burada kırdı. 4397 seviyelerine kadar geldi. Bakın bunun aslında ana desteği 4530-4550 seviyeleridir. Ama fiyat aşağı gelmiş. Buralara likitle almış arkadaşlar. Bunu ilerleyen konularda likiditeyi anlatacağım size. Likiditeyi almış. Hop üstüne tekrardan atmış. Altında kapanış yapmamış. Yani biz eğer ki şu 4500 seviyesinin altında 4 saatlik 8 saatlik bir mum kapansaydı ya da reteste gelip de buraları geçemiyor olsaydı birkaç saat içerisinde derdik ki evet arkadaşlar artık 4500 dolar bizim direncimiz. Önce yükselişe başlaması için orayı geçmesi lazım. Velhasıl kelam geçmemiş. Yukarıya devam etmiş. Şimdi hareketi inceleyelim. Bakın. Buradan başlamış. Gelmiş. Kırmış mı? Hayır. Dönmüş aşağıya. Bir daha denemiş. Olmamış. Bir daha denemiş. Olmamış. Bir daha denemiş. Tekrardan. En son bu savaş haberleriyle beraber bu şu seviye olan, pardon bu savaş haberi değildi kusura bakmayın. 5000 dolar 5100 dolar seviyesine kırmış. Çıkmış üstüne, sonra reteste gelmiş. Retest'te başarılı olmuş. Ondan sonra yukarı vurmuş. Savaş haberi şurasıydı. Ben şeyi karıştırdım. Şimdi bunu Fibonacci ile bir bakalım. Mantıklı yerlere oturuyor mu kafamızda? Bakın. Fibonacci için ilk eğitim videosunu izlediyseniz orada göstermiştim. Bir dip ve tepe olması lazım. Dibine gelmiş. Buradan vurmuş. Bakın. Yani şunu da bilin. Fibonacci'de bütün noktalar böyle ucu ucuna yakalayacak diye bir kaydı yok arkadaşlar. Orada önemli olan yaklaşık seviyeleri belirleyebilmeniz. Ondan sonra zaten siz hani burada mesela 5151 diyor. Tamam mı? Ama siz şurası biliyorsunuz ki artık bu seviye bir direnç ya da destek. Çiziminizi oraya koyacaksınız. Yani nokta atışı yapmaz her zaman. Yani mesela şurada nokta atışı yapmış. Burada nokta atışı yapmış. Anlatabiliyor muyum? Şimdi analizimize devam edelim. Gelmiş buradan. Önce 70-50 seviyesine gelmiş. Şu klasik bir formasyondur. Daha doğrusu mum formasyonudur. Bu yükseliş için bunu da ilerleyen konularda anlatacağım. Yukarı vurmuş. Düzeltmesini yapmış. Düzeltmesi 79 seviyesine kadar gelmiş. Sonra tekrardan gitmiş. Kıramamış. 618 seviyesinde bakın ikinci kez desteği buluyor. Buradan yukarı çıkıyor. Sonra tekrardan buradan geliyor aşağı desteğini alıyor. Ta ki 5327 seviyesinin üstüne çıkana kadar. Bakın 5327 görüyor musunuz şurayı? Şu seviye. 5327 buraya işte 5 hani şöyle söyleyeyim. Destek dirençlerde özellikle altın konusunda böyle 10-15 dolarlık alanı kendinize bırakın. Milimetrik destek direnç olmaz. Onu da göstereceğim tekrardan size. Şimdi ben burada sizin mantıdan anlamanız için tek bir çizgi çizdim ama destek dirençler hiçbir zaman tek bir çizgi değildir. Destek dirençler bir alandır. Yani nedir? Şudur. Buranın mesela farz edelim ki şöyle ben bir aşağı alayım. Sen yeniden oynat diyelim. Buna devam et. Şimdi oynatalım. Göstereceğim şimdi size. Şunu 4 saatliğe alayım. Dünden kalmış herhalde. Yeni başlat.
Buraya aldım. Bakın. Temasın görüyor musunuz? Şurada. Bakın şurada 5084 ile 5100 arasında bunun direnci var artık. Yani biz yükselişin başlaması için öncelikle bu direncin kırılması gerektiğini artık biliyoruz. Artık siz de biliyorsunuz. Ne yapmış? Hemen gelelim hızlıca. Bakın yine temas etmiş, üstüne satış gelmiş altına. Kırmış. Reteste gelmiş. Bakın retestini yapmış burada. Buradan artık geçmiş olsun yukarıya. Peki bizim artık direncimiz ne? Artık 5100 dolar seviyesi bizim için destek. Yani burası güçlü bir destek. Yani çünkü büyük yükselişin başladığı yer, daha önce birçok kez buraya temas etti, kıramadı, en sonunda güçlü bir şekilde kırdı. Yani artık burası bizim için destek. Direncimiz neresi? Direncimiz arkadaşlar şurası. All time high. Yani şurada bir direncimiz var ama kısa vadede. Bunlar minör. Dediğim gibi hani bizim daha kısa vadeye inince göstereceğim. Özellikle margin trade eden arkadaşlar için kısa vade önemli. Bu uzun vade için. Yani örneğin ben spot almak istiyorum ya da ben gideceğim bilezik alacağım, çeyrek alacağım, gram alacağım, her neyse. Bu tarz işlem yapan arkadaşlar uzun vadede 4 saatlikte, günlükte bu destek dirençleri takip edebilir. Bakın şöyle söyleyeyim size. Ben bunun videosunu geçen hafta değil 3 gün önce de yapmıştım. 2 gün önceki tam hatırlayamadım. Yani orada bakın 5100'ü geçerse önündeki engel 5140 seviyeleriydi. Küçük minor direncimiz. Oradan da ilk hedef 5600. Altın şu anda 5600'e gidiyor. Şimdi trade eden arkadaşlar için özellikle margin tarafta şimdi bir majör destek dirençler vardır. Bir de minör destek dirençleri vardır. Yani fiyat şöyle değildir. Şöyle ilerlemez. Hani 5100 dirençti, geçti hemen 5600'e gitsin. Hayır öyle bir şey yok tabii. Şimdi özellikle vadeli işlemleri olan piyasalarda fiyat hareketleri dalgalıdır. Bak bunu her zaman bilin. Piyasa hiçbir zaman bir yöne sabit bir şekilde, parabolik bir şekilde ilerlemez. Yukarı ya da aşağıya. Çünkü margin trade'de her zaman aç gözler avlanır. Yani market yapıcılar oradan bir likidite alır. Sonra yoluna devam eder. Biliyor musun? Mesela minörde şöyle bir saatlikte bakalım. Nere var? Mesela şu 4996 seviyesi bakın. Şurada gelmiş destek görevi görmüş. İşte şurada gelmiş destek görevi görmüş. Yine şuralarda. Yine şuralarda 4840 seviyelerinde bir destek var. Görüyor musunuz temas ettiği yerleri? Şöyle çizeyim ben size. Bunlar tamamıyla minör. Yani ben işlem açıyorum kardeşim. 1 saatlik, 2 saatlik, 15 dakikalık neyse. Hani alıp çıkacağım falan. Orada şu hareketleri baz alacaksınız. Yani gidip de 4 saatlikte bir hareketi baz alırsan 4 saatlikte şunu baz alabilirsin. Bakın geldi 5100, 5080 üzerinde mum kapattı. Reteste geldi. Şuralardan alabilirsin. Stopunu da bir 20 dolar 30 dolar altına koyarsın. Çünkü altında böyle 5 dolar 10 dolarlık 15 dolarlık bile stoplar yani saniyesinde patlatılıyor. Daha kısa vade trade edeceksin. Diyeceksin kardeşim bir saatliği alacaksın ya da 45 dakikalı 15 dakikalar neyse. Daha önce temas ettiği yerleri bulacaksın. Temas etmiş, temas etmiş, temas etmiş, temas etmiş. Burada da temas etmiş. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Temas etmiş altına sarkmış. Sarkabilir arkadaşlar. Yani bu grafikte her şeyin %100 çalışacak diye bir kaide yok. Yani dediğim gibi yani burada siz avsınız, onlar avcı. Yani avcıya yakalanmamak için bir avcı gibi düşünmelisiniz. Dediğim gibi şu alanlardan alış yapabilirsiniz. Şu anda mesela gördüğünüz gibi şurada mesela bir e, yine bir dörtgen oluşturmuş, rectangle oluşturmuş. Bu alanda gelmiş. Mesela normalde ben burada işlem yapsam gelirim şu kanalı kırdığı yerden işleme girerim. Long ya da short. Bakın.
Gelmiş, kırmış, kırdığı gibi uzamış. Değil mi? Ama kanalın içinde işlem açmam. Nereden açacaksın işlemi? Yani şurası seni paranı pul eder. Destek dirençleri anlattıktan sonra ikinci önemli konumuz arkadaşlar trendler. Trendler nedir? Şimdi iki çeşit trend vardır. Trend ya aşağıdır ya yukarıdır. Öyle söyleyeyim. Akümülasyon süreci vardır. Yatay trend. Ya orada girmenizleri tabii orası lanet bir yerdir. Günlerce, haftalarca belki aylarca bu yatay trendde devam eder. Sizi bezdirir. Ondan sonra bir yöne doğru hareketini eder. Ama temelde iki trend vardır. Alçalan trend ve yükselen trend. Biz bunu nasıl belirleriz? Şimdi alçalan trendi belirlemek için öncelikle bu gerçi yükselen trendi önce gösterelim. Yükselen trendi önce gösterelim. Şöyle. Yükselen bir kanal çiziyorsunuz. Nedir? Mesela, bakın şöyle de çizebilirsiniz. Tamam mı? Bir dip, ikinci temas, üçüncü temas gelmemiş. Şöyle milimetrik farklar olabilir arkadaşlar. Yani ucu ucuna değdireceğim diye uğraşmayın. Milimetrik farklar olabilir. Bunları tolere edeceksiniz. Yükselen bir trendimiz var, değil mi? Bakın. Gelmiş, değmemiş bile. Gelmiş, destek almış, buradan bir daha gitmiş. Gelmiş, destek almış, buradan bir daha gitmiş. Artık yani burada bir trendin güçlü olması için minimum 2 temas olması lazım. Bunu da unutmayın. Öyle şuraya geldi, burada trend vardı. Tek temastı, kırdı gitti kardeşim. Demek ki orası bir trend değildi. Ya da 3 temas vardı, orayı da kırabilir. Ama siz orada işleme girmelisiniz. Bakın. Şurada bir yükselen çizgimiz var. Gördüğünüz gibi. Fiyat burayı kırıyor. Bakın daha minöre ineceğim şimdi. 45 dakikalık bir bakalım. Bakın fiyat da şöyle otursak. Aynen. Fiyat gelmiş. Şurayı kırmış. Çok da hacimli bir mumla da kırmamış aslında. Ama şu bayağı iyi bir mumla kırmış ya. Pardon, yanlış şey baktım ben. Gelmiş kırmış de testini yapmış buradan yukarıya. Şimdi bu piyasada short girilmez arkadaşlar. Short girenin iliğini iflahını kuruturlar. Öyle söyleyeyim size. Trendi belirleyeceksiniz. Öncelikle günlükte bakacaksınız. 4 saatlikte bakacaksınız. Trendi belirleyeceksiniz. Eğer ki vadeli tarafta işlem yapıyorsunuz, sonra daha minimum saatlere 1 saat ya da 45 dakika gideceksiniz. Mesela bir de düşen trend bakalım. En çok talep alan kripto. Bitcoin'e bakalım. Yani bu çok bariz düşen trend. En tepeden çektiğimiz zaman bir temas, alttan da muhtemelen iki temas. Evet. Daha önce bunu yapmıştık. İki temas. Şimdi düşen trend. Bu düşen trendi nereden anlıyoruz düştüğünü? Şöyle arkadaşlar. Bir önceki tepe, yani şöyle söyleyeyim size. Bir tepe var burada. Yani ondan sonraki tepe bir önceki tepeden daha düşük olmalı. Değil mi? Onu geçmemeli. Ve dipler de daha derin olmalı. Yani şöyle anlatayım size. Şimdi bu gelmiş. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bir önceki tepesinden daha yüksek bir tepe yapmış. Ama şurada da bak olayı anlayabilirsiniz. Tepeler zaten yavaş yavaş düşmeye başlamış. Yani Bitcoin şu alanda bile de diyor ki artık yani ben yükselemiyorum. Yakıtım bitti. Artık zorluyorum. Hatta burada şeyi de bakacağım ben. RSI'ye de bakacağım. RSI ne demiş burada? Yok, RSI'da bir şey yokmuş. 4 saatliğe bakalım. Şurayda. RSI'de sizin en çok kullanacağınız indikatörlerden bir tanesi arkadaşlar. Yani zaten bakın, evet. 4 saatlikte bir negatif uyumsuzluk var burada. Bakın. Burada daha yüksek tepe, daha düşük tepe. Fiyatı daha yüksek tepe, daha düşük tepe. Daha yüksek tepe, daha düşük tepe. Görüyor musunuz şurada? Bakın RSI'de fiyat düşüyor. Aynı seviyeye bakalım.
şurada Bitcoin fiyatı yükseliyor. Yani bu ne? Market yapıcılar fiyatı yukarı çekmişler. Klasik Bitcoin dolandırıcılığı yani insanları kandırmak için, içeri çekebilmek için. Gerçi Bitcoin'e değil, birçok borsada yapıyorlar bunu, birçok paritede altında da yapıyorlar da bunları görebilmeniz lazım arkadaşlar. Kısacası demek istediğim o. Şimdi gelelim tekrardan analiz edelim burayı. Şimdi gelmiş, all time high'ını yapmış, düşmüş. Şurası. Fiyat düştü. Geldi, yükseldi. Bakın. Şu bölge, yani daha önceki tepeyi başlama tepenin bir önceki tepesi, oraya bile gelememiş. Bakın gelmiş buraya reteste düşmüş. Sonra tekrardan gelmiş orayı denemiş burada. Sizin short gireceğiniz yer şurası arkadaşlar. Şurada artık fiyatın zorlandığını görürseniz bu short'u rahatlıkla bir sonraki desteğe kadar tutacaksınız. Sonra gelelim tekrardan. Bakın gelmiş. Şuradan bir destek almış. Yükselme cılız kalmış. Hop. İkinci derin dibimiz gelmiş. Sonra ne yapmış? Daha derin bir dip. Daha derin bir dip. Daha derin bir dip. Yani şu derin dipleriyle gördüğünüz zaman zaten destek dirençlerin nerede olduğunu görüyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Mesela şu dibi. Bak 1, 2, 3, 4. Hatta şuraya da sarsak 5. 5 kere denemiş. 6'yı da denemiş. Kırmış gibi yapmış ama evet, ondan sonra tekrardan aşağıya. Evet arkadaşlar, destek direnç videomuzda burada sonuna geldik. Kafanıza takılan sorular olursa bana yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Oradan ben size cevaplarım. Kendinize destek dirençleri grafik üzerinde çalışın. Kesinlikle çalışın. Yani bu borsanın temel taşıdır destek dirençler. Bunları bilmeden hiçbir şekilde işlem açmayın. İyice kendinizi görün, test edin. Ondan sonra piyasalara girin ya da piyasalarda işlem açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.